Bugün Inter Miami'yi FC24'teki tüm liglere ekleyeceğim. İlk olarak Inter Miami'yi Arjantin'e ekliyorum. Ve Arjantin Ligi'nde Inter Miami 14. olmuş. Sanırım Arjantin Ligi playoff usulü oynanıyor. Arjantin Ligi'nin açıkçası nasıl oynandığını tam bilmiyorum. Liderlik kısmı da bu şekilde. Biraz daha ilerleyince böyle değişik bir şey var. Gerçekten inanın bilmiyorum. Burada da Inter Miami 4. olmuş. Kötü mü iyi mi emin değilim. Bir de buranın bir kupası varmış. Kupada da Boca Juniors'a çeyrek finalde elenmiş Inter Miami. Ve bu arada Boca Juniors kupayı kazanan takım olmuş. Gol krallığına geldiğimizde ise Luis Suarez 27 maçta 14 gol atarak 3. sırada. Ve Inter Miami'den başka hiçbir oyuncu listede yok. Şimdi Inter Miami'yi Avusturya'ya koyacağım. Şöyle yaptım. Arjantin Ligi'nde Lionel Messi neredeyse hiç oynamamış. Çünkü sanırım mevkisi OF olduğu için hani takımda da OF oynayacak bir yer yok. Messi'yi oynatmamışlar. O yüzden Messi'nin ben mevkisini sağ kanada çevirdim ve Messi'yi sağ kanada çevirince de +2 rating aldı. Avusturya Bundesligası'nda Inter Miami 2. sırada bitirmiş sezonu ve playoff'lara geldiğimizde de playoff'ları 5. bitirmiş. Biraz düşüş yaşamış ve Avusturya Ligi'ni 5. tamamlamış Inter Miami. Kupada ise yarı finalde Lask'a elenmişler. Gol krallığında Luis Suarez 2. sırada, Taylor 3. sırada ve ben Lionel Messi'yi yine göremiyorum. Asist krallığında da Taylor 2. sırada, Jordi Alba'yı görüyorum 13. sırada, Busquets de hemen arkasında 14. sırada. Ve gol yenmeyen maçta da Inter Miami'nin kalecisi 1. sırada. Lionel Messi bu arada yine OF'ye dönmüş. Allah Allah, reytingi de artmıştı ama yine OF olmuş ve sadece 8 maça çıkmış. Şu ana kadar Messi'nin oynamadığı liglerde Inter Miami oldukça kötü gidiyor. Şimdi Belçika'dayız. Belçika Pro Ligi'nde bakalım Inter Miami neler yapacak. Sezon sonuna geldik ve Inter Miami 9. sırada, yani playoff'lara gidememiş bile ve kupada da 1. turu penaltılarla geçmişler ama oyunda sanırım böyle bir bug var. Son zamanlarda çok karşılaşıyorum. 1. turda Anderlecht'i penaltılarla Inter Miami'nin geçtiğini göstermesine rağmen Anderlecht yola devam etmiş. Gol krallığında ise işte Lionel Messi sonunda bu sefer başka türlü değiştirdim mevkisini ve sanırım işe yaramış. 40 maça çıkmış, 19 gol, yine biraz az ama Luis Suarez'le eşit goldeler gol krallığında bu şekilde ve Messi asist kralı olmuş. Belçika Pro Ligi'nde gol yenmeyen maçta da Inter Miami'nin kalecisi 8. sırada. Şimdi Danimarka Ligi'ne geldik. Danimarka Ligi'nde Inter Miami 5. sırada ve playoff'larda da 4. sırada olmuşlar. Kupaya geldiğimizde ise yarı finalde Danimarka Kupası'ndan elenmişler. Gol krallığında Luis Suarez 5. sırada 31 maça çıkmış, 13 gol atmış ve ben yine Lionel Messi'yi göremiyorum ilk 15'te. Asist krallığında ise Luis Suarez var, Busquets var ama Messi yok. Gol yenmeyen maçta da Inter Miami'nin kalecisi 8. sırada. Şimdi Inter Miami Bundesliga'ya geldi. Bakalım Bundesliga'da neler yapacak Inter Miami. Bundesliga'da sezon sonuna geldik ve Inter Miami ligi 13. bitirmiş. Toplamda 34 maçta sadece 6 galibiyet alırken 30 puan toplayabilmişler. Pokal'da ise 2. turda Mainz'e 3-1 elenmişler. Gol krallığında ve asist krallığında listeye hiçbir oyuncu sokamamış Inter Miami ama kalecisi 34 maçta 3 gol yenmeyen maç çıkartıp 16. olmuş. Şimdi Danimarka Ligi'ne geldi Inter Miami. Ben Messi'yi bir kere daha sağ kanada çevirdim. Zaten fark ettiyseniz Messi'yi sağ kanada çevirdiğimde Inter Miami 4 yıldız oluyor. Messi sağ kanat değil de OF oynadığında 3,5 yıldız oluyor. Bakalım Danimarka Ligi'nde bu sefer oynayacak mı? OF mi olacak, sağ kanat mı olacak? Karışık işler şu anda. Bakalım Danimarka Ligi'nden sezon sonuna geçelim ama sezon sonuna geçmeden önce aşağıdan videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin destekleriniz ve sizin yorumlarınız, geri dönüşleriniz benim için çok önemli. Hadi şimdi sezon sonuna geçelim. Sezon sonuna geldik ve Inter Miami 3. bitirmiş normal sezonu. Playoff'ları da yine 3. bitirmişler. Kupada ise Inter Miami Midtjylland'a 1. turda elenmiş. Gol krallığında Luis Suarez 11. sırada 11 gol ile ve asist krallığında da Busquets 1. sırada. Gol yenmeyen maçta da Inter Miami'nin kalecisi yine 1. sırada. Ve Lionel Messi yine OF olmuş. Evet bakın, Lionel Messi buradan diyorum ki forvet, rolü de sağ diyorum. Sağ kanat yapmaya çalışıyorum. Bu sefer hani buradan yaptığım için olacaktır diye düşünüyorum. Kayıt da ediyorum. Ve şimdi Inter Miami Fransa Ligi'ne Ligue 1'a geldi. Lionel Messi'nin daha önceden oynadığı bir lig burası. Bakalım Messi nasıl bir performans sergileyecek? Tabii ki eğer bu sefer sağ kanat olabildiyse anca o zaman oynayacak. Şimdi hadi bakalım Ligue 1'da sezon sonuna geçelim.
Ve sezon sonuna geldiğimizde Inter Miami'nin ligde 8. olduğunu görüyoruz. 34 maçta 52 puan toplamışlar. 15 galibiyet alabilmişler. Kupada ise Paris Saint-Germain'e son 32'de elenmişler. Gol krallığına geldiğimizde Kylian Mbappe 34 maçta 27 gol atarak gol kralı olmuş. Luis Suarez 33 maçta 12 gol atmış ve Lionel Messi de 34 maçta 11 gol atarak listede 14. sırada yer alıyor. Asist kralı ise 34 maçta 9 asist yapan Lionel Messi olmuş ve gol yenmeyen maçta Inter Miami'nin kalecisi 3. sırada. Sanırım bu sefer doğru yerden Messi'yi sağ kanada çevirdim. Bakalım Indivize'de Hollanda Ligi'nde de Messi oynayabilecek mi? Şimdi Hollanda Ligi'nde de sezon sonuna geçelim. Ve sezon sonuna geldiğimizde Hollanda Ligi'nde de Inter Miami 54 puan toplayarak 8. oluyor. 34 maçta sadece 14 galibiyet alabilmişler. Inter Miami'nin gerçekten performansı iyi değil. Kupada ise Feyenoord'a çeyrek finalde elenmişler. Ve gol krallığına baktığımızda Luis Suarez 20 golle 3. sıradayken Lionel Messi sadece 13 gol atabilmiş ve 12. sırada. Asist krallığında ise Taylor var 3. sırada Inter Miami'den ve Lionel Messi de 7 asistiyle 7. sırada. Gol yenmeyen maçta ise Inter Miami'nin kalecisi 13. sırada. Şimdi Inter Miami'yi Norveç Ligi'ne koyuyorum. Kulüp değeri inanılmaz yüksek Inter Miami'nin Norveç Ligi'ndeki diğer takımlara göre. Bakalım burada sonunda artık bence bir şampiyonluk kupa alır diye düşünüyorum Inter Miami. Ve sezon sonuna geldiğimizde Norveç Ligi'ni Inter Miami yine zorlanarak aslında kazanıyor. Çünkü 30 maçta sadece 18 galibiyet alabilmişler. Bence yine de az bir galibiyet sayısı ve az bir puanla şampiyon olmuş. Inter Miami aynı zamanda kupayı da kazanmış. Yani Norveç Ligi'nde hem ilk kupa galibiyetlerini hem de ilk lig şampiyonluğunu almış oldu Inter Miami. Ve gol krallığına geldiğimizde de Luis Suarez 17 golle 2. sırada. Lionel Messi de 16 golle 3. sırada. Asist kralı ise Mergin Berisha sanırım Molde'de 9 asistle 1. Messi ve Suarez de ikinciliği paylaşıyorlar. Gol yenmeyen maçta da Inter Miami'nin kalecisi 8. sırada. Ve şimdi Inter Miami Portekiz Ligi'nde bakalım neler yapacak. Portekiz Ligi'nde sezon sonuna geldik ve Inter Miami Ligi toplamda 60 puan toplayarak 6. bitirmiş. Kupada ise Sporting'e penaltılarla çeyrek finalde elenmişler. Gol krallığında Luis Suarez 3. sırada ve Lionel Messi de 7. sırada yer alıyor. Asist krallığında ise Lionel Messi 11 asistle 2. sırada ve Luis Suarez de 8 asistle 4. sırada. Gol yenmeyen maçta da Inter Miami'nin kalecisi 5. sırada yer alıyor. Şimdi Suudi Arabistan Ligi'ne geldik. Bakalım Suudi Pro Ligi'nde Inter Miami neler yapacak? Gerçekten dünya yıldızlarının olduğu bir lig bu lig. Inter Miami bence burada da zorlanabilir. Gerçi kulüp değeri olarak çoğu kulüpten yüksekler ama gerçekten Arap takımları da sağlam. Ronaldo'lu, Neymar'lı, Benzema'lı birlikte bakalım Messi'li Inter Miami neler yapacak ve sezon sonuna geldiğimizde ilk 8'de Inter Miami'yi göremiyoruz. El Hilal 90 puan toplayarak inanılmaz bir fark atarak sadece 2 mağlubiyet almışlar. Şampiyon oluyor ve Inter Miami de ligi 42 puan toplayarak 12. sırada bitiriyor. Gol krallığına geldiğimizde ise Neymar Jr. 34 maçta 26 gol atarak gol kralı olmuş ve Lionel Messi'yi görüyorum 34 maçta 14 gol atarak gol krallığında 7. sırada. Cristiano Ronaldo da 33 maçta 20 gol atmış bu arada gol krallığında 3. sırada. Luis Suarez'i göremedim bu sefer mesela. Benzema 12 gol atmış sadece. Onun dışında Firmino'nun 12 golü var. Başka Vakeme falan görüyorum listede. Liste bu şekilde. Asist krallığına geldiğimizde ise asist kralı da yine Neymar Jr. inanılmaz bir performans geçirmiş. Gerçek hayattakinin tam zıttı gerçekten. Lionel Messi de 7 asist yaparak 9. sırada. Gol yenmeyen maçta da Inter Miami'den 2 tane kaleci var ve ben bu 2 kaleciyi de tanımıyorum. Şu ana kadar ilk defa gördüm bu kalecileri. Sanırım Inter Miami Suudi Arabistan Ligi'nde birazcık kaleci sıkıntısı çekmiş. Şimdi Inter Miami Süper Lig'de. Bakalım bu takım Süper Lig'de Türkiye Ligi'nde neler yapacak? Sezon sonuna geldik ve 4 büyükler Inter Miami'ye geçit vermemiş. Inter Miami ligde 5. olabilmiş. Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe Inter Miami'ye geçit vermemiş. Kupada ise Fenerbahçe yarı finalde Inter Miami'yi 6-3'lük toplam skorla elemiş ve gol krallığında Icardi 25 golle 1. sırada, Tadic 2. sırada, Cenk Tosun 3. sırada, Hakim Ziyech falanı da görüyorum ve evet Messi'yi de buldum 8. sırada. Süper Lig'de sadece 38 maçta 13 gol atabilmiş Lionel Messi, gerçekten çok düşük. Zaha'yla aynı gol sayısında, hatta Umut Nayır Messi'yi geçmiş istatistik olarak. Luis Suarez de 11. sırada 12 golle.
Asist kralı en azından Lionel Messi olmuş. 38 maçta 12 asist yaparak ve gol yemeyen maçta da Inter Miami'nin kalecisi 3. sırada. Şimdi Inter Miami Premier Lig'e geldi ama Premier Lig'de ilk 8'de yine Inter Miami'yi göremiyoruz ve Inter Miami ligi 16. sırada bitirmiş. 38 maçta sadece 39 puan toplayabilmişler. Gerçekten inanılmaz kötü bir performans sergilemiş Inter Miami Premier Lig'de. FA Cup'ta ise 5. turda Watford'a 2-1 elenmişler ve Carabao Cup'ta da Leeds United'a 4. turda elenmişler. Gol krallığında ise Enes Ünal'ı mesela 11. sırada görüyoruz. Şu anda hemen bir gözüme çarptı. İlk 15'te kimseyi göremedim ama 23. sırada Luis Suarez var. Ve asist krallığında da Lionel Messi 6 asist yaparak 18. olarak listeye girmiş. Gol yenmeyen maçta da Inter Miami'nin kalecisi 7. sırada ama bu sefer farklı bir kaleci. Şimdi Inter Miami ile La Liga'ya geldik ve La Liga'yı Inter Miami 38 maçta 46 puan toplayarak 11. sırada tamamlamış. Kupada ise son 16'da elenmişler. Gol krallığında kimse yok ama asist kralı Lionel Messi olmuş. Ve şöyle göstereyim, takımda en fazla gol atan isim Luis Suarez, sadece 8 gol atabilmiş. Şimdi Inter Miami İsviçre Ligi'ne geldi. Bakalım İsviçre Ligi'nden de ben yine şampiyonluk çıkartabileceğini düşünüyorum Inter Miami'nin. Bir kupada Inter Miami'ye gelebilir. Sezon sonuna geldim ve ligi Inter Miami 1. bitirmiş. Playoff'ları da yine aynı şekilde 1. tamamlamışlar ve buradan şampiyonluğunu almış Inter Miami. Kupada ise finalde Young Boys'a 2-0 mağlup olmuşlar. Gol krallığında Luis Suarez 1. sırada, Lionel Messi de 2. sırada 19 gol atmış Suarez, Messi de 17 gol atmış. Asist krallığında da Lionel Messi 7 asistle 2. sırada, Jordi Alba da 5 asistle 6. sırada. Gol yenmeyen maçta da Inter Miami'nin kalecisi 2. sırada yer alıyor. Şimdi Serie A'ya geldik. Serie A bizim son ligimiz. Bakalım Inter Miami İtalya Ligi'nde neler yapacak? Bu arada hala aşağıdan videoyu beğenmediyseniz videoya like atmayı unutmayın. Ve aynı zamanda kanalıma abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Ve tabii ki de sizlerin fikirleri dediğim gibi çok önemli. Videoyu beğendiniz mi yorumlarda belirtmeyi unutmayın ekstra olarak. Ve içerik fikirlerinizi de yine yorumlarda bekliyorum. Şimdi sezon sonuna geçelim. Evet, ligde sezon sonuna geldim ve ilk 8'de Inter Miami yok. Inter Miami'yi 10. sırada görüyoruz. Toplamda 38 maçta 46 puan toplamışlar. 13 galibiyet alabilmişler. -3 averajla ligi tamamlamışlar. Inter Miami İtalya Kupası'nda ise 2-1 Napoli'yi son 16'da elemiş. Çeyrek finalde Fiorentina'yı 2-1 elemişler. Ama yarı finalde Milan'a 5-2 toplam skorda mağlup olmuşlar ve kupanın sahibi de Inter olmuş. Gol krallığına geldiğimde ilk 15'te Inter Miami'den hiçbir takım görmüyoruz. Napoli'den Victor Osimhen 38 maçta 29 gol atarak gol kralı olmuş. Ve bu listede ta 25. sırada Lionel Messi'yi gördüm. 37 maçta 9 gol atmış. Asist kralı ise Rafael Leao 12 asistle ve yine ilk 15'te Inter Miami'den kimse yok. Hatta listede Inter Miami'den hiç kimse yok. Ve gol yenmeyen maça geldiğimizde de Inter Miami'nin kalecisi listede 15. sırada yer alıyor. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Takımda en fazla gol atan isim Lionel Messi'ymiş. Ligde sadece 9 gol atabilmiş ve 4 asist yapmış. 37 maçta 13 gol katkısı sağlamış Messi. Gerçekten Inter Miami için çok kötü sezonlar izledik. Hiçbir ligde adam akıllı başarı elde edemediler bana göre. Lionel Messi de gerçekten hani Inter Miami'den tamam çok büyük bir başarı beklemiyordum ama Lionel Messi de benim beklediğimi açıkçası veremedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Daha fazlası için de kesinlikle like atmayı unutmayın. Ne kadar hızlı ve ne kadar çok like o kadar hızlı. O kadar yeni video demek, aynı zamanda kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.